Büyük bir şeyler başarmak istiyorsun. Belki ailen için, belki sevdiğin insan için, belki de kendin için. Ama ortada bir sorun var ve bunun farkındasın. Dersin başına oturduğun zaman ya da en basitinden bir kitap okuyacağın zaman birkaç sayfa okuyup bırakıyorsun. Çok hızlı sıkılıyorsun. Bunları bilmemin sebebi geceleri gizlice evine girip seni izliyor olmam değil. Zamanında bunun aynılarını da benim de yaşamış olmam. Ama bu videodan sonra bunların hepsini kökünden çözeceğiz. Ergenliğimin başında ortaokul zamanlarında günde, her gün hiç abartmıyorum, bir tane çikolatalı süt, bir ya da iki tane Ülker çikolatalı gofret artık evde ne kadar varsa ve bir tane de aile boyu Lay's. Bazen Ruffles oluyordu, bazen Lay's oluyordu. Artık o kadar büyük boylarını görmüyorum ama eskiden vardı bunlar. Ve bunu neredeyse her gün yapıyordum. Lay's bazı günler oluyordu, haftanın belki 4-5 günü. Ama Ülker çikolatalı gofret ve sütlü çikolata gerçekten her gün tükettiğim şeylerdi. Ve bunun yanında da Breaking Bad'in her gün bir sezonunu izliyordum. Ya da artık hangi dizi izliyorsam günde bir sezon bitiyordu. Ya da o gün dizi izlemiyorsam günde 10-12 saat bilgisayar oyunu oynuyordum. Bunlar en başta benim çok fazla dikkatimi çekmese de, bana yaptığı zararlar çok fazla farkındalık yaratmasa da gelecekte bunun sıkıntısını çok çektim. Artık dizi izlerken sadece dizi izlemek beni tatmin etmiyordu. Çünkü dizi izliyordum, iyi güzel, belli bir dopamin salgılıyorum, bu benim hoşuma gidiyor, iyi geliyor ama zaten ben bunu belli bir süredir yapıyorum. Artık vücudum daha fazlasını istiyor. Artık vücudum o dopamin seviyelerine alışmış. Bana diyor ki Furkan tamam güzel dizi izliyorsun ama bunun daha fazlasını yap. Çünkü artık bu sana zevk vermiyor. O yüzden artık dizi izlerken elimde telefon vardı. Reels'ta kaydırıyordum ya da açıyordum, bir mobil oyun oynamaya başlıyordum. Hem oyun oynuyordum hem dizi izliyordum. En azından dinliyordum. Bu alışkanlıklarım böyle devam ettikçe hatta çok daha büyük bir sıkıntıya da yol açtı. Bundan 2-3 yıl önce sevgilimle bir gün yemek yemeye gitmiştik. Burger King'e gittik. Niye Burger King'e gittik bilmiyorum ama. Burger King'deyken yemeklerimizi aldık. Üst kata çıktık, yemek yiyeceğiz. Koyduk masaya. Ona dediğim şey şuydu. Ben yemek yerken bir şeyler izlemeyi seviyorum. O yüzden gel bir şeyler açıp izleyelim. Bunu şu an düşündüğün zaman belki absürt gelmiştir. Belki normal işte ben de bunu yapıyorum zaten sevdiğim insanlarla, sevdiğim insanla. Ama bu normal değil. Ve belki de farkındasındır. Nasıl böyle bir şey yaptı? O zamanlar bana bu hiç saçma gelmemişti ya da garip değildi benim için. Çünkü zaten normalde alıştığım şey buydu. Ama şu an dönüp baktığım zaman diyorum ki o kadar rezil bir bağımlıymışım ki. Kendimi sürekli yemek yerken bir şeyler izlemeye, sürekli tek eylemle yetinmemeye o kadar alışmışım ki. Bunu kendi ilişkime bile yansıttım. Diyelim ki sen sabah okuldasın. Dedin ki ya işte ben dün bu diziyi izlemiştim ve devamını da izlemek istiyorum. Çok güzeldi. Yeni sezonu gelmiş ya da. Hadi gideyim bu diziyi akşam izleyeyim. Eve gideyim. Bu diziyi açıp izleyeyim sonuna kadar. Güzel. Sen bunu düşündüğün anda dopamin salgılamaya başlıyorsun. Dopamin ve birkaç yıldan beri şu motivasyon videolarının artışını görmüşsündür. Sürekli birbirine motivasyon veren insanlar ve dopamin hormonunun da ani bir popülerliği arttı. Bunun sebebi dopaminin sana motivasyon kaynağı olması. Sen sabah dopamin salgılamaya başlıyorsun. Bu dizi izleme düşüncesi aklına girdiği anda ve sana motivasyon veriyor. Dizi izleme yönünde arkandan küçük bir itici güç gibi düşün. O yönde yönlendiriyor. Sen akşam olana kadar sürekli dopamin salgılıyorsun, sürekli dopamin salgılıyorsun. Dizi izleme isteğin artıyor. Artık aklından çıkmıyor. Eve geldin, yemek yiyorsun ve diyorsun ki yemek bitsin hemen dizi izleyeyim. İşte dopaminin tam arşa çıktığı zamanlar. Ve dizi izlemeye başladığın anda dopamin görevini yerine getirmiş olduğu için salınımı anında bitiyor. Bu yemek yerken de geçerli ya da sevdiğin insanı görmek istediğin zaman da geçerli. Birisini özlüyorsun, dopamin salgılıyorsun. Görene kadar da bu dopamin salgısı azalmıyor. Aklına geldiği süre boyunca, aklına geldi, dopamin salgılıyorsun. Bir daha aklına geldi, biraz daha salgılıyorsun ve bu gitgide artıyor. Sen mesela yemek yemek istediğin zaman atıyorum gittin internetten sipariş verdin, tamam mı? Ya da evde hazırlıyorsun. Bu yemek olana kadar ya da bu yemek gelene kadar senin dopamin salgın artıyor. Ama sen o ilk kaşığı aldığında, o ilk ısırığı aldığında dopamin salgın kesiliyor. Çünkü görevini yerine getirmiş oluyor. Dediğimiz gibi motivasyon hormonu. Mesela sen geceleri bir motivasyon videosu görüyorsun ve diyorsun ki sabah hayatımı düzenine koyacağım. Artık eskisi gibi olmayacak hayatım. Artık acınası bir hayat yaşamayacağım. Sabah kalkıyorsun ve her şey yine aynı. Hiçbir şey değişmemiş. Bunun sebebi senin gece dopamin salgılaman ve sabah bu salgının devam etmemesi. Eğer sen sürekli o motivasyon videolarını izliyor olsan, gece izledin, sabah yine karşına çıktı, biraz daha dopamin salgıladın, motivasyonun arttı. Sen o işi çok daha kolaylıkla yaparsın. Dopamin detoksu denilen şey seni dopaminden tamamen soyutlamak değil. Ama demiştim ya, ben eskiden çok fazla dizi izliyordum ve artık dizi izlemek beni kesmedi. Ya bu madde bağımlılarının işte önceden bir tane madde kullanıyorsa artık 2 madde kullanması ya da kumar bağımlılarının önceden 100 lira basıyorsa artık 10.000 lira basması gibi. Çünkü 100 lira basmak ona eski heyecanı getirmiyor. Ya da bu binalara tırmanan insanları görmüşsündür. O insanlar gidip bir anda binalara tırmanmaya başlamaz. Adam adrenalini seviyor.
Ve bu ona dopamin salgılatıyor. Bu yüzden adam mesela bir yerlere tırmanıyorsa, önceden belki dağa tırmanmıştı bir yere, artık diyor ki bu beni kesmiyor, daha fazlasına ihtiyacım var. Binalara tırmanıyor. Ondan zevk alıyor. Çünkü yetmiyor. Şimdi senin burada yapman gereken şey, ben artık günde 10 saat oyun oynuyorum ve bu bana yetmiyor, artık 12 saat oynamam lazım ya da oyunların şiddetini arttırmam lazım. Ya da eskiden porno izliyordum, artık farklı kategorilere, belki illegal kategorilere geçmem gerekiyor değil de hayatım kötü yöne gidiyor ve benim bu eylemleri kısıtlayarak biraz daha iyi yöne çevirmem lazım demen aslında burada dopamin detoksunu devreye sokuyor. Burada da yapacağın şey şu: dopamin temel seviyelerinin yükseldi. Artık eskisi gibi zevk alamıyorsun bazı şeylerden. Artık annen seninle gurur duyuyorum dediği zaman, ki umarım diyordur, ya da eskiden güzel bir ev yemeği yediğin zaman mutlu oluyorken artık fast food yediğin zaman bile belki kesmiyor. Belki şeker yiyorsun ama kesmiyor. Bir çikolata yetmiyor. İkincisi lazım. İşte bunun önünü kesiyoruz. Yapman gereken şey şu: çok fazla dopamin salgılatan ve çok kolay bir şekilde dopamin salgılatan, geleceğine de bir katkısı olmayan eylemleri hayatından çıkarmak. Bu oyun oynamak olur, mastürbasyon yapmak olur, porno izlemek olur, dizi izlemek olur, film izlemek olur. Bunları hayatından çıkarman lazım. Günümüzde herkesin bunları yaptığını biliyorum. Artık herkes dizi izliyor, artık herkes porno izliyor, artık insanların gününün çoğu bunlardan oluşuyor zaten. Ama sen onlar gibi olma. Onların belki de büyük hayalleri yok ya da var ama sadece onların motivasyonu video izledikten sonrasıyla kalıyor. Yarın sabaha değiştirmiyorlar hiçbir şeyi. Dopamin detoksu da zaten hayatında bir şeyleri değiştirmek isteyen insanlar için kullanılan bir yöntem. Kötü kaynakları hayatına uzaklaştırıp artık dizi izlemek yerine odağını dersinde, odağını gerçekten hayatında katkısı bulunacak şeylere toplayabilmek için. Bu illa ders çalışmak değil. Bu illa kitap okumak değil, illa spor yapmak değil. Sevdiğin bir insanla zaman geçirmek bile. Ya ben hatırlıyorum, bu yaz arkadaşımla oturdum ve gerçekten benim için can sıkıcı bir olaydan bahsediyordum. Adam o kadar alışmış ki sürekli kendisini bir şeylerle uyarmaya, sürekli sosyal medyada gezmeye. Onunla konuşurken ben de göz teması bile kuramıyor. Sürekli sağa bakıyor, sürekli sola bakıyor. Ve yeni bir şeyler arıyor. Ben onunla konuşurken kafasını sallıyor onaylar bir biçimde ama ne dediğimin farkında mı onu bile anlamıyorum. Dikkatini benimle konuşmak için toplayamıyor bile. Bu sadece kariyer başarısından da öte, İnsanlarla ilişkine bile zarar veriyor bir yerden sonra. O yüzden bu düşünüldüğü kadar toz pembe, yaşasın artık kariyerinde başarılı olacağım olayı değil. Senin bir birey olarak etrafındaki insanlara kattığın değer, onlara verdiğin önemi bile azaltabiliyor. Ya da eskiden en basitinden bir manzaraya bakarken bile zevk alıyordun. En basitinden bir günlük yazdığın zaman bile diyordun ki ah, bugünümü çok güzel yazdım. Ya da bir şiir yazıyordun belki. Belki bir resim yapıyordun, belki bir müzik aleti çalıyordun. Sanatçı bir kişiliğin vardı ama artık resim çizesin gelmiyor. Onun yerine diyorsun ki birazcık daha telefonda takılayım. Bunları ben de yaşadım. Ya hiçbir zaman resim çizmedim. Daha önce uğraştım ama çok da bir ilgi alanım yoktu. Ama atıyorum kitap okumak istiyordum. Kitap okumak geliştireceğini biliyordum en azından kitap okumanın. Oturuyordum, kitabı açıyordum. Birkaç sayfa okuyorum ama odaklanamıyorum. Hemen aklıma bir düşünce geliyor. Oğlum başka zaman okursun, daha sonra halledersin, boş ver. Gel birazcık daha takıl telefonda. Daha ben bunu bu yaz yaşadım. Şu anda 40 video falan var YouTube kanalında ama ilk 10 videoyu, 15 videoyu zaten geçen yıllardan gelen bilgi birikimimle çektim. Ama ben onları çekerken hala günde 7-8 saat telefondaydım. Hala Instagram'a giriyordum, bildirimleri kontrol ediyordum. Hala YouTube'a giriyordum, bildirimleri kontrol ediyordum. Videolar nasıl izlenmiş, sürekli onları kontrol ediyordum. Kaç izlenmiş, son bir saatte kaç izlenmiş, geçen gün kaç izlenmiş, işte izlenme grafiği nasıl, artıyor mu, yükseliyor mu? Ve bu beni gerçekten rezalet etkiledi. Ama şunu fark ettim. Böyle bir kanalın sahibiysem, insanlara bir şey katmak istiyorsam ilk önce kendime dürüst yaşamam gerek. İnsanlara şunları yap derken benim yapmamam olmaz. Zaten videoyu izlerken bu insanlara sahte bir hava da katar. Ya der ki ulan bu adam böyle konuşuyor da bunları gerçekten yapıyor mu? YouTube kanalında olmak zorunda değil. En basitinden normal bir hayat yaşamak istemiyor da olabilirsin. Etrafındaki insanlar gibi rezalet bir evliliğe, tutkusuz bir evliliğe, rezalet sevilmeyen bir işe sahip olmak zorunda değilsin. Etrafındaki tüm insanlar zamanını dizi izleyerek geçiriyor. Oyun oynayarak geçiriyor. Ya da porno izlemeyi, mastürbasyon yapmayı normal olarak görüyor olabilir. Bu herkesin yaptığı şeyler norm olmamalı ama. Ya da sağlıklı olmak zorunda değil. Etrafındaki herkes ayçiçek yağı kullanıyor. Sen de kullanmak zorunda mısın? Hayır. Çünkü rezalet zararlı. Furkan tamam biz kötü şeyleri çıkardık da ben normalde günde 4 saat dizi izliyordum. Şimdi ne yapayım? Duvara mı bakayım? Hayır. Orayı da senin doldurman gerek. Ben sana birkaç tane tavsiye veririm. Ama senin ilgi alanları neler bilmiyorum. Mesela ben resim yapmam dediğim gibi. Müzik aleti çalmıyorum. Ama eğer senin odanda bir tane gitar duruyorsa yıllardan beri öğrenmek istiyorsun ya da öğrensen iyi olur. Bunun farkındasın ama dokunmuyorsan
Artık onu bir eline al. Birkaç tane şey tıngırdatmaya başla. Birazcık internetten araştır, neler yapabilirsin, neler yapamazsın. Bunları öğren. Ya da resim çizmek mi istiyorsun? Ya da resim çizmek isteyip istediğini bilmiyor da olabilirsin. Zamanla denedim ben bunu. Aldım bir tane kurşun kalem. A4 kağıdı aldım. Bir şeyler çizmeye başladım. O zaman Deadpool, Spider-Man falan çiziyordum. Çizmeye çalışıyordum. Tatlı da olmuştu. Güzeldi ama çok da böyle hoşuma giden bir etkinlik değildi. Senin hoşuna gidiyor olabilir. Zamanla bunlarla doldur. Hobiler edin kendine. Bundan bir yıl önce internetten işte böyle para kazanmaya vesaire çalışmaya başlamıştım. Ve kendi kendime dedim ki tamam. 2 haftamı buna ayıracağım. Beğenmezsem 2 haftamı buna ayıracağım. 2 haftamı buna. Ve yaklaşık 3 ayda 6 farklı şey deneyebilecektim. 6 farklı iş türü deneyimleyebilecektim. Ve bu aslında güzel bir plandı. Tabii bir iş için 2 hafta çok az. O yüzden mantıklı da değilmiş ama bunu hobi edinmeye çevirsem aslında çok da mantıklı. 2 hafta boyunca internetten bakarım. Hop hop hop. Yazılım konusunda mesela. Atıyorum yazılımla uğraşmak istiyorsun. Güzel bir alan. 2 hafta boyunca uğraş. Zaten bedava yazılım yapmak. Uygulamayı indiriyorsun, tık 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 yazıyorsun. Ya da resim mi yapmak istiyorsun? Resim mi çizmek istiyorsun? Al bir tane kalem kağıt. Ya da flüt mü çalma? Git bir tane flüt al, anladın mı? Hani bir sürü hobi edinebilirsin. Bunlar zor şeyler değil. Ya da en basitinden benim de herkes önerdiğim, kendim de yapmaya çalıştığım kitap oku. İlla kitap almak zorunda değilsin. Herkesin parası olmak zorunda değil. 200 lira bir kitaba da vermek istemiyor olabilirsin. Bunlar normal. PDF indir. Dene. Farklı çeşitli kitaplar oku. Bunlar işte gerçekten senin vücudunda ani dopamin yükselişi yapmayacak şeyler. Yani sen sırf gittin 8 saat kitap okudun varsayalım diye derslerine odaklanamamazlık yaşamayacaksın. Çünkü dopamin o kadar fazla salgılanmıyor. Bizim amacımız da bu. Ne kadar rahat odaklanabilirsen o kadar iyi. Temel dopamin seviyelerini ne kadar aşağıya çekersen o kadar iyi. Ben eskiden en basitinden bir camdan dışarıya bakmak bile istemiyordum. Bana zevk vermiyordu. Ama artık ne zaman güzel bir manzara görsem hayranlıkla izliyorum. Fotoğrafını falan çekiyorum. Instagram'da sırf manzaralar için öne çıkarılanlarım var. Manzaraları çektim böyle. Hoşuma gidiyor çünkü. İleriye bakmak, gökyüzünü izlemek özellikle. Bulutlara falan bakıyorum, gün batımı. Dehşet hoşuma gidiyor. Eskiden gitmezdi. Umurumda olmazdı. Yani güzel manzara, renkli menkli, tamam geç. Hayattan zevk almaya başlıyoruz. Benim annemle aramdaki ilişkiler daha da ilerledi. Sırf bu yüzden. Çünkü eskiden anneme zaman ayırmak yerine oturup dizi izlerdim. Artık yaptığım şey arada sırada kitap mı okuyorum? Bırakıyorum kitabı, annemin yanına gidiyorum. 15-20 dakika anne ne yaptın? Günün nasıl geçti? Muhabbet ediyoruz. Sevdiğim insanlara zaman ayırıyorum. Kaliteli zaman. Sana ilginç bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Limitsiz filmini görmüşsündür ya da Limitsiz dizisi böyle. Adam bir tane hap atıyor ağzına ve bu sayede beyninin belki de ulaşamadığı yerlerine ulaşmaya başlıyor. Beynini tam kapasitesinde belki de kullanıyor. İnanılmaz zeki, inanılmaz çevik, inanılmaz verimli bir şekilde çalışmaya başlıyor ve bir sürü de bilgi ediniyor. Öğrendiği şeyleri de unutmuyor. Bu filmini izledim. Benim dikkatimi çeken şey şuydu. Yaptıkları tek şey zaten onda olan bir organı çok daha iyi bir şekilde kullanmasını sağlamak. Ekstra dışarıdan getirilip de takılan bir parça yok. Bunu görünce aklıma şu geldi. Gerçekten çoğu insan kapasitesinin altında yaşıyor. Ve bu kapasitesine ulaşmanın en önemli, en başlangıç basamaklarından bir tanesi dopamin detoksu. Çünkü sen eğer bir şeye odaklanamıyorsan, çünkü sen eğer yapman gereken şeyi yapamıyorsan, sırf beyinde salgılanan hormonlar yüzünden, vücudunda salgılanan hormonlar yüzünden nasıl daha da ileriye götüreceksin kendi seviyeni? Götüremezsin. Mümkün değil. Ben eski halimi hatırlıyorum. Eskiden nasıl aklıma otantik düşüncelerin gelmediğini, nasıl sosyal medya kullanımından dolayı kendi düşüncelerimi üretemediğimi, sırf gördüğüm şeyleri düşünmeye başladım. Arkadaşlarıma bir örnek verirdim. Ve o düşünceler benim olmazdı. İnternette gördüğüm insanların düşüncelerini, "Aa evet bu çok haklı" deyip insanlara satmaya çalışırdım ister istemez. Eğer bu işte gerçekten ciddiysen ve diyorsan ben artık normal bir hayat yaşamak istemiyorum ya da beynimin yıllardır kısıtladığım şekilde kalmasını istemiyorum, bir adım öteye geçsin diyorsan, ben artık eskisi gibi beynimi kısıtlı bir şekilde kullanmak ya da tam potansiyelini görmeden ya da tam potansiyeline yaklaşmadan yaşamak istemiyorum diyorsan, belki kendini gururlandırmak istiyorsun, belki de annene babana hayırlı bir evlat olmak istiyorsun ya da inançlı birisiysen, Allah'ın sana verdiği zamanı belki de hor kullanmak istemiyorsan artık, atman gereken ilk adım şu: dizi, film, oyunlar, porno, mastürbasyon ve mümkünse şeker. Bunları hayatından çıkar. Bunlar tartışılması gerekmeyen şeyler. Senin vücudunda en fazla dopamin salgılamanı sağlayan genel olarak olaylar bunlar. Bunlar senin için kolay olmayabilir. Ama gerçekten bir şeyler için ciddiysen, ki ben bunu kendim gördüm, kendim deneyimledim. Öyle sağdan soldan gördüğüm şeyler değil. Kendim gördüm. Gerçekten farklı bir seviyeye ulaşmak istiyorsan bazı şeyleri değiştirmen lazım. Bunu sen de biliyorsun içten içe de. Neyse. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Görüşmek üzere.